Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere köfte yapıyorum fakat bu köfte çok farklı olacak. Lütfen videomu sonuna kadar izleyiniz. Selvi'nin mutfağında ilk defa olacak olan bir tarifini sizlerle paylaşacağım. Bunun için derin dondurucumda 400 gram kıymam vardı, çıkardım. Arkadaşlar ben şöyle koyuyorum, kıymalarımı incelterek koyuyorum poşetlerle. Daha sonra bakın o kadar çabuk açılıyor ki. Orta yağlı döşten 400 gram kıymam var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Yarım çay kaşığı karabiberim. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim. Acı tatlı sizin tercihinize bırakıyorum. 2 yemek kaşığı galeta unum var. Kuru yıkayıp kurutmuş olduğum bir tutam da maydanozum var. Lezzet vermesi için. Bir adet yumurtam, bir orta boy kuru soğanımı rendeledim. Artı içerisine arkadaşlar bir tatlı kaşığı sirke koyuyorum. Kendi yapmış olduğum elma sirkemden. Şimdi malzemelerin tümünü güzelce karıştırıyorum. Köftemi şöyle güzelce arkadaşlar yoğurdum. Bakınız çok güzel pamuk gibi bir köfte hamurumuz oldu. Şu şekilde vurursanız çok güzel lezzetlenir. Şimdi bu şekilde kenarıya alıyorum. Şöyle soğuk suyum var. Biraz sudan alıyorum. Elimi ıslatıyorum. Büyüklüğü şöyle İzmir köfte büyüklüğünde olacak arkadaşlar. Bakınız. Çok küçük olmayacak. Çok da büyük olmasın. Şöyle. Buyurun. Bu şekilde köftelerimi hazırlıyorum. Daha sonra iki ucunu köftelerimi şekil verdim. Şimdi 180 derece fanlı fırında bir ön pişirme yapacağım arkadaşlar. Daha sonra kadayıfla ikinci işlemim olacak. Şimdi pişmeye gidiyor. Kadayıflarımız şu şekilde arkadaşlar, bakınız yapışmış halde. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kadayıflarımızı tel tel açıyoruz. Şimdi köftelerimizi saracağımız için, kesinlikle hamur olmaması için bunları mutlaka bu şekilde açınız. Şu şekilde açıyoruz tel tel. Hamur olmaması için, çıtır olması için. Bu köftem benim iki türlü oluyor arkadaşlar. Yağda kızarma oluyor. Bir de fırında oluyor. Ben sizlere bugün fırın versiyonunu yapıyorum. Sağlıklı olanını. Ama yağda da çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Daha sonraki günlerde yağda kızarmasını da çekeceğim sizler için. Bugün sağlıklı fırında olanını çekiyorum. Köftelerimi yarım pişirdim. Biraz ılımasını bekliyorum. Üzerine kadayıflarını saracağım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Mis 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 oldular. Bir çay kaşığı tuzu ilave ediyorum. 3 adet yumurtamın üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Hepsini güzelce birbirine karışana kadar çırpıyorum. Köftelerimi fırında yarım pişirdim arkadaşlar. Tam pişirmedim. Çünkü tekrar pişecekler. Bakınız çok güzel oldular. Şöyle inceltmiş olduğumuz kadayıfımızı üzerine köftemizi koyuyoruz. Şöyle sıkıca sarıyoruz. Arkadaşlar Erzurum kadayıf dolması mantığıyla bu şekilde yapıyorum. Bakınız çok da fazla gerek yok. Bu kadar yeterli. Fazlasını koparıyorum bakınız. Daha sonra şöyle bir sıkıştırıyorum arkadaşlar elimle. Hafif yapıştırıyorum. Buyurun hazır.
Şimdi açılmaması için hazırlamış olduğumuz yumurtalı harcımızın içerisine batırıyoruz. Daha sonra sıkıyoruz tekrar, bakınız fazlalığını. Bakın bu şekilde yumurta, zeytinyağı ve tuz. İçinde köftesi pişmiş olduğu için bu çok güzel pişecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde yağda kızartabilirsiniz. Fakat içine zeytinyağı koymuyorsunuz. Bakın ne kadar güzel yapıştı. Birinci köftem bu şekilde hazır. Hafif zeytinyağı ile yağlamış olduğum kabıma bu şekilde köftelerimi hazırlayacağım. Köftemizi koyduk. Kadayıfımızı bu şekilde sarıyoruz. Kenarlarında topluyoruz. Bakınız köfte görünmedi. Ne yapıyoruz? Hemen kadayıfımızı koparıyoruz. Ve biraz sıkıyoruz. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar, kalan yumurtayı da tam verdim. Şu şekilde. Tam arkadaşlar 15 tane köftem oldu. 180 derece fanlı fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar şimdi fırında pişmeye gidiyorlar. İçine zeytinyağı koyduğum için arkadaşlar ben bunu fırında kızartıyorum. Selvi'nin mutfağında bir ilk, pratik, kolay içli köfte yaptım sizlere. İçli köfteyi sevenler fakat yapması zor geliyor diyorsanız eğer, bu tarifim tam size göre. Yapımı 5 dakikada o kadar kolay fakat yemesi bir o kadar lezzetli olan bu tarifimi sizlere öneriyorum. Lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Buyurun arkadaşlar, şimdi sizin için tadım aşaması şöyle. Bakınız. Buyurunuz. İçli köftemiz bu kadar güzel. Köftemizi önden pişirdiğimiz için sağlıklı, fırında. Şu dokuya bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereceğim. Saatlerce uğraşıp da bulgurla açmanıza hiç gerek yok. Bakınız hamur ne kadar üzerinde incecik. Bu güzel ve özel tarifimi, Selvi'nin tarifini afiyetle tüketmenizi dilerim. Şimdi ben sizin için yiyorum. Arkadaşlar bu içli köfteden daha pratik, daha güzel, muhteşem. Lütfen deneyin ve yorumlarınızı yazın. Sizlerin güzel yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun. Şöyle.